Sevgili dostlar, şöyle bir sunum yapalım. Ben ekmeği direkt daldırıp yiyeceğim. Ben ekmeği çok yiyemeyeceğim için ekmeği değil, böyle yemeği seçtim. Bakın pilavımızın altı harika Hunharca yiyeceğim. olmuş. Şimdi şuradan da şöyle harika turşularımız, kışın yaptığımız turşularımız bak. Yazın de. Yazın yaptığımız turşularımız. Bunu boş koymuşum sevgili dostlar. Ben boş yiyeyim. Dolsunu da koy anne. Görsünler yani en azından. Bakın kütür kütür Kokteyl. duruyor. Harika olmuş. İşte bu yemek bu. Bizim menümüz. Evet. Yemeği de seviyorum, yapmayı da. Ama maalesef çok yiyemiyorum. Görüşürüz dostlar. Bugün size patatesli tavuk sote yapacağım. İnşallah malzemelerimiz burada hazır. Çok farklı ve çok güzel olacak. Çünkü torunum istedi. Torunumun isteği üzerine yapıyorum bu. Tavuk göğsümüz var. 1 kiloya yakın. Yeşil biberimiz var. Yeşil biberin kilosu 10 liraydı sevgili dostlar. Bunun kilosu 8 liraydı. Sarımsağımız var. Kapya biber. Kapya biberimiz var. Ondan sonra pırasamız var. Böyle küçük 2 tane. 2 baş soğanımız var. Kekiğimiz var. Kırmızı biberimiz var. Körimiz var. Ondan sonra zerdeçalımız var. Karabiberimiz var. 1 kaşık bal koyacağım. Ve 4 tane de patatesimiz var. Şimdi doğradıktan sonra işlemlerine geçeceğiz inşallah. Dostlar küp küp doğrayacağım. Onun için bu şekilde patatesimi 2'ye ayırıyorum. Ve yani Buna tava dedi oğlum. yok. Tava mı dedi? He, tava dedi. Ben tava yemek istiyorum dedi. İyi peki tava olsun adı. Dur bakalım o tavayla bunun farkına varacak mı oğlan? Bakın bu şekilde doğrayacağım. Yani doğrama şeklimiz bu. Bu büyüklükte Tamam. doğrayacağım. Çünkü etleri de bu büyüklükte doğrayacağım. Yeter. Yeter kızım. Sevgili dostlar, etlerimizi de aynı şeyler gibi, patateslerimiz gibi nasıl doğrayacağız? Küp küp doğrayacağız. Bu şekilde. Benim oğlum buna ne diyormuş? Tas kebabı diyormuş. Benim haberim yokmuş sevgili Tas dostlar. kebabı değil kız. Biz bir türlü isimde anlaşamadık kız. Tava diyor. Ha, tava diyormuş. Evet. İyi. Sen bir gün bize tas kebabı yapsana, ağzından çıktı bir kere. Yapalım. Bakın bu şekilde doğrayacağım sevgili dostlar. Yani büyüklüğü bu şekilde olacak. Hepsini doğradığımda görüşürüz. Sağlammış. Sağlam sağlam. Sevgili dostlar, şimdi yağımızın içine şöyle patateslerimizi koyuyoruz. Ve bu kızarana kadar ben diğer işlemlerimi sürdürmeye devam edeceğim. Çok kızartmadım. Böyle hafif kızarttım. Bunların sesinden çok fazla ses gelmiyor kameraya, senin sesin. Sütün sesi odaklı. Bakın bu şekilde şimdi alıyorum. Sevgili dostlar, yağımızın birazını böyle metal bir kabımıza koyuyoruz. Çünkü çok Aşırı yağlı olmasını istemiyoruz. Tamam. evet. Şimdi güzelce ne yapıyoruz? Alıyoruz.
Onları da güzel güzel pişmeye bırakıyoruz. Aynı patateslerin büyüklüğünde, etlerin büyüklüğünde doğruyoruz pırasamızı. Sevgili dostlar, pırasa evimizde varsa koyun. Bakın 2 tane de soğanımız vardı. Soğanlarımızı da yine aynı boyutlarda doğrayacağız sevgili dostlar. Böyle irice. Bakın sevgili dostlar, sarımsaklarımızı da şöyle iri iri doğruyorum. Bunu bahçede yapmak var sevgili dostlar ama Yağmur yağıyor. yağmur yağıyor. Onun için biz de bezgahımızı nereye koyduk? Evimizin içine. Yani mutfağımıza. Bakın sevgili dostlar. Tek tüpümüzü kurduk. Bezgahımızı buraya çektik. Harika bir. Şimdi bunun adını siz koyun. Ne diyeyim? Ne diyordu Halil'im? Tavuk tava. Tavuk tava diyordu. Ben tavuk sote dedim. Galiba tavuk tas kebaba dönecek. Kızarır gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanlarını, sarımsağını ve pırasasını koyuyoruz. Pişmeye devam etsin. Ağzına bir kapak kapatalım mümkünse. Böyle pişsin. Sevgili dostlar, bakın bu biberlerimizi de iri iri doğrayacağım. Gene aynı büyüklükte şu şekilde. Kapya biberimizi de aynı şekilde doğrayacağım. Kapya biberi Halil'im çok sevmiyor ama canı sağ olsun, o da içinde seçsin. Kavruldu. Şimdi de şeyini koyuyorum. Biberlerimi. Ve böylece devam ediyoruz. Sırasıyla koyacağız Allah izin verirse. Suyunu çekti. Tam böyle çıtır çıtır harika oldu. Bakın sevgili dostlar, şöyle birazcık tereyağı koyuyoruz. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı bal koyuyorum. Sonra üzerine biraz kekik koyuyorum. Şöyle biraz pul biber koyuyorum. Sonra herkes isteğine göre koysun baharatını. Birazcık tuz koyuyorum. Birazcık köri koyuyorum, çok olmasın. Sevgili dostlar, herkes dedim ya isteğine göre koysun diye. Şimdi birazdan bir de karabiber koyacağım. Çünkü karabiberi sevgili torunum kaybetti. Şimdi şöyle biraz da karabiber ekliyorum üzerine. Çok iyi. Çünkü karabiber bize dokunuyor. Herkes kendine göre yapsın lütfen. Bakın harika bir karışım oldu.
Gerçekten mükemmel oldu sevgili dostlar. Şimdi de patateslerimizi ekledik miydi? Biraz da patateslerden çevireceğiz ve bizim sevgili yemeğimiz tamam olacak. Şimdi patateslerini de ekliyorum. Böyle 2-3 dakikada böyle pişecek sevgili dostlar. Altını kısacağım. Kısık ateşte birazcık baharatları içine çekene kadar pişecek. Yoksa oldu. Oo. Bakın sevgili dostlar. Böylece sunumumuzu bugün burada yapacağız ve yemeğimizi burada yiyeceğiz. Şimdi şöyle pilavımızın üzerine de yağından birazcık aldım. Şöyle bir gezdirelim. Harika bir yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar, şöyle bir sunum yapalım. Ben ekmeği direkt daldırıp yiyeceğim. Ben ekmeği çok yiyemeyeceğim için ekmeği değil, böyle yemeği seçtim. Bakın pilavımızın altı harika Hunharca yiyeceğim. olmuş. Şimdi şuradan da şöyle harika turşularımız, kışın yaptığımız turşularımız bak. Yazın de. Yazın yaptığımız turşularımız. Bunu boş koymuşum sevgili dostlar. Ben boşu yiyeyim. Dolsun da koy anne. Görsünler yani en azından. Bakın kütür Kokteyl. kütür duruyor. Harika olmuş. İşte bu yemek bu. Bizim menümüz. Evet. Yemeği de seviyorum, yapmayı da. Ama maalesef çok yiyemiyorum. Görüşürüz dostlar. Anne. Oo. Harika.